Arkadaşlar. Ben Tayvanlıların hayatındaki bir Türk'üm. Ünlü bir Türk'üm. Tayvan tarihinde ilk kez prime time'da televizyon programı yapan yabancı olarak, bir Türk olarak çıktım. Bir sene önce neredeyse Tayvan'dan dönmek üzere olan bu kişi bir sene sonra Tayvan'ın en büyük televizyon ödülünü kazanan ilk yabancı oldu. Baba seni çok seviyorum. Ödül aldım. Türkiye'ye geliyorum. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Spirit sunar. Tayvan'ın en büyük televizyon ödül törenine geldik arkadaşlar. Altın Çam. Ben de kırmızı haldan yürüyeceğim çünkü jüri. Tayvan'da bir parktayım. Çok keyifli bir an yaşadığım için sizlerle de bu anı ve bu mutluluğu paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu benim Tayvan'da yazmış olduğum Çince kitap. Şu anda Tayvan'ın ünlü tapınaklarından bir tanesindeyim. Benim ismim Uğur Rıfat Karlova. 2 Ağustos 1980 İzmit doğumluyum. Fakat memleketimiz Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi. Annem benim çok küçük yaşlarda vefat etmişti. Bizler 4 yaşındayken, kız kardeşim 2,5 yaşındayken annemi ne yazık ki kanser yüzünden kaybettik. Bu yüzden annesiz büyüdük. Ve evde ister istemez anne figürü yoktu. Ama çok üzerine basarak teşekkür etmek istediğim, ruhuna her zaman için dualar gönderdiğim halam bize katıldı ve halam bizi büyüttü. Aslında anne figürü yoktu ama halam bize annelik yaptı. İlkokul bittikten sonra babam da beni dedi ki ben seni özel okula göndereceğim. Bir dil bir insan, iki dil iki insan dedi. Bu söz inanın bana belki de benim hayatımı değiştiren sözlerin başında geliyor. Kasabamızın zenginleri, babamdan çok daha zengin olan insanlar bile çocuklarını oraya gönderirken 2-3 kez düşünüyorlardı. Babam dedi ki hayır ben seni göndereceğim. Orada dedi yabancı dil öğreneceksin. Bu vizyon dedi çok önemli. Çünkü benim babam gerçekten eğitime çok iyi önem veren, aynı zamanda Atatürkçü, memleketini çok seven bir insandı. 4 sene bittikten sonra istersen dedim beni buradaki Turizm Otelcilik Lisesi'ne gönder. Hem turizmi öğrendim, yabancı dillerimi geliştirdim. Özellikle İngilizcem daha iyi hale geldi. Almanca yavaştan çat pat da olsa öğrenmeye başlamıştım. Yazları staj yaptım. Türkiye ile İtalya arasındaki feribot seferlerinde yer almam bana bir şekilde dünya vizyonu kazandırdı. Tam o anlarda da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Abdülkadir Doğanay. Bana dedi ki Rıfat istersen dedi sen dedi Çince öğren. Hani yabancı dilleri seviyorsun. Bak dedi Çince geleceğin dili. Senin dedi hayatını değiştirir. Böyle beynimin bir yerinde dedim ki Çince bölümü benim hayatımı değiştirecek. Yani Çin diliyle ben bambaşka bir coğrafyaya açılacağım. Ankara Üniversitesi Sinoloji bölümünü kazandım. Ve o zamanlarda üniversiteyi biraz araştırmıştım. Tayvan'a burslar verdiklerini biliyordum. Tayvan tarafına giderim. Yüksek sarsımı da orada yaparım. Kendimi daha da geliştiririm. Çünkü benim için hayat hep yeni hedefler, daha başarılı olmak, babamı gururlandırmak. Ben hep onu fark ettim. Çünkü ben çalıştığım zaman babam gurur duyuyor. Bir şeyler yapıyorum, başarılar elde ediyorum. Babam uzaktan böyle beni izliyor. Burs sınavı açıklandı ve bursu kazandı. Tayvan. Yüksek lisans. 3 senelik burs verdiler. Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı. Ve Tayvan'a geldim. Tayvan günleri başladı. Bir sene Çince hazırlık okudum. Daha sonra da siyaset biliminde yüksek lisansa başladım. Bir gün sokakta yürüyorum. Bir tane ajans bana yaklaştı. Dediler bir belgesel çekiyoruz. Tayvan insanlarının hikayesi. O belgeselde yer aldıktan sonra yeni insanlarla tanıştım. Ve o insanlar vasıtasıyla farklı reklamlarda rol almaya başladım. Televizyon dizilerine rol almaya başladım. Yavaştan kendimi televizyonlarda görmeye başlayınca insanlar da etrafta şöyle demeye başladılar. Ya biz seni televizyonda mı gördük? Yani o sektör ilgimi çekti. Zaten kendim sonuçta turizm otelcilik yani turizmde bir eğlence sektörü. İnsanları eğlendiriyorduk. Elde mikrofon, Almanca konuşuyorum, İngilizce konuşuyorum. Bu sefer onun benzerlerini Çince yapmaya başlamıştım ve bu da beni mutlu etti. Ufak da olsa hani çok az olsa cep harçlığımı çıkarmaya başladım. Hani zaten bursum var babama yük olmuyorum ama ufaktan da ekstradan paralar kazanınca o sektör dedim acaba bana yeni kapılar açabilir mi? Ve ben o sektöre hedefi koydum. Dedim ki ben buradan bir şeyler çıkaracağım. Çevredeki bütün artık ajanslara kendimi tanıtmaya başladım. Bir yabancı bir Türk olarak ben burada dedim başarılı olmayı en azından deneyeceğim. Tabi o zaman hiç öyle İsmim hani Ufong şu anda tamam bütün bu coğrafyada beni Ufong diye tanıyorlar ama o zaman Ufong ismi bile yok. Televizyon programlarına ilk çıktığım zaman normal Rıfat ismini kullanıyordum. Kendi Çince ismim olan Uçun Fong'u kullanıyordum. Hani insanlar beni sadece biz bu çocuğu gördük diye biliyorlardı. Ve 2009 senesinde mezun oldum ama ünlü olamadım. 2 senede gittim doktora yapabileceğim
eğitim bölümüne başvurdum. Oradaki doktoraya kabul edildim. Bursumu da uzattılar. Doktorayı yapayım ama amacım televizyon programlarında bir şekilde kendimi göstermek olsun. Gitmediğim sahne performansı kalmadı. Tek kişilik gösteriler, çocuk tiyatroları. Birçok yere hem deneme çekimlerine gittim hem o tarz etkinliklerde yer aldım, projelerde yer aldım ama ünlü olamadım. Acaba dedim boşuna mı? Yani bütün yıllar, aylar, o koşturmacalar acaba dedim boşuna mı gitti? 2011 senesinin yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 8. ayları civarı dedim ki tamam ben galiba döneceğim. Başarısız oldum. Hayatta da hiç başarısız olmayı kabul edemem bir insanım. Başarı benim için çok önemli. Dedim herhalde yapamayacağız. Yani yabancılar dedim bu sektörde ekmek yok. Hatta bir Tayvanlı Rıfat dedi ya hiç uğraşma. Sen dedi burada ünlü olamazsın. Hiçbir yabancı şimdiye kadar ünlü olmadı. Sen dedi burada neden bu kadar zamanını harcıyorsun? Biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Gerçekten de tam dönmeye artık böyle düşündüğüm zamanlarda cebimde de son artık uçak parası kalmış. Bir ay daha falan belki devam edebilirim Tayvan'daki yaşamıma. O ara bir telefon aldım. Dediler ki bir televizyon programı çekiyoruz. Yardımcı sunucu olur musun? Sağlık programı. Dedim olmam mı? Hemen yardımcı sunucu oldum ve oradan kazanmış oldum. Az bir parayla birkaç ay daha Tayvan'da kalma şansını elde ettim. Ama o program da bitti. Yeni şanslar bekliyorum. Yok arıyorum yok. Tamam dedim ben dönüyorum. Tam o dönüyorum dediğim an bir telefon daha geldi. Hiç unutmuyorum. Set televizyonu beni görüşmeye çağırdı. Dediler seninle bir deneme programı yapalım. Eğlence programı bir bölüm. Bakalım dediler performansına. Ben o programı yaptım. Güzel reytingler geldi ve o program bittikten sonra bana dediler ki bizimle beraber bu programı yeni bir isimle yapmak ister misin? Sana kontrat öneriyoruz. 5 yıllık kontrat. İşte beklediğim şans bu. Hemen imzayı attım ve 2011 senesinin yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayları gibi ben o programı sunmaya başladım. O programı sundum ve yavaş yavaş o program sayesinde ismimi de artık Ufong olarak belirlemiş olduğum için insanların karşısına Tayvan tarihinde ilk kez prime time'da televizyon programı yapan yabancı olarak, bir Türk olarak çıktım. Daha önce hiçbir yabancı Tayvan'da prime time'da televizyon şovu yapmamıştı. Eğlence sever. Çincesi Aybankı isimli şovla Tayvanlıların karşısına çıktım. Ve o şov ile yavaş yavaş ünlemeye başladım. Ve tam bir sene sonra Tayvan'ın en büyük televizyon ödülü Altın Çan'ı kazandım. Yani bir sene önce neredeyse Tayvan'dan dönmek üzere olan bu kişi bir sene sonra Tayvan'ın en büyük televizyon ödülünü kazanan ilk yabancı oldu. Tayvan'da ilk kez bir yabancı bu ödülü kazanmıştı. Sahnedeki o hallerim, babama selam göndermem, ödülü aldım geliyorum demem. Baba seni çok seviyorum. Ödül aldım. Türkiye'ye geliyorum. O ödülden sonra yeni projelerde yer almaya başladım. Babam tabii ki her zaman için mutlu oluyor. Yavaş yavaş hafiften ilk kez para kazandığımı hissettim. Ünlü olduğumu görmeye başladım. İnsanlara imzalar vermeye başladım. İnsanlarla fotoğraf çekilmeye başladım. Yani Ufong ismi Tayvan'da 2011 senesinde insanların hayatına girdi. 2012 senesinde başarı damgamızı da sahneye vurduk bir Türk olarak. O da beni her zaman için gururlandırdı. Türk bayrağında basın önüne çıkmam, insanlara sürekli olarak Türkiye'yi tanıtmam. Bir şekilde beni burada farklı bir yüz haline, bir star haline getirdi. Ondan sonraki dönemde tabii ki hayatımda farklı maceralar, farklı heyecanlar yaşandı. Bir tanesi şimdiki eşimle tanışmam. Onun benim hayatıma girmesi, onun girmesiyle işlerimin daha da iyi olması. Daha sonra NTV televizyon kanalında program yapmaya başlamam ki o kanalda ilk program yapan yabancıyım. Tom Cruise'la olan röportajımız hem yani uluslararası medya hem Türk medyası hem de Asya'da çok fazla kişi tarafından izlendi. İnanılmaz bir viral oldu o dönem. Çok fazla paylaşıldı. Benim kafamı imzalamıştı kendisi. Daha sonra Will Smith geldi benim programıma. Onun oğluyla beraber, Jaden Smith'le beraber katılmışlardı. Uluslararası isimlerle şov yapabilme şansını elde ettim. Yeteneklerimi geliştirdim. Kendimi gördüğüm başarı motivasyonu benim özgüvenimi arttırdı. Hani
daha da ünlendim. Bir şekilde burada ismim hani Ufong ismi artık böyle herkes tarafından bilinir hale geldi. Babam tabii çok mutlu oluyor, seviniyor. Bu arada yavaş yavaş ünümüz Türkiye tarafına taşmaya başladı. İnsanlar beni Türkiye'de tanıdılar. Ya şimdi 1,5 milyar Çinli var. Bir tanesini aldı mı zaten fark etmiyorlar. Nerede? O nerede? Aklım başkası. Oradaki insanlara hikayemi anlattım ve insanlar Tayvan'daki bu Türk'ün Çince konuşulan coğrafyadaki başarısına, hikayelerine ortak oldular. Daha sonraki dönemde evlendim. Tabii bu arada ne yazık ki babamı da kaybettik. Babam hep benimle gurur duyarak bu dünyada yaşıyordu ve bu dünyadan ayrılırken de gözünün arkada kalmayacağını her zaman için ona söyledim. Yoğun bakımda yattığı gün babamın yanına gittim. Dedim ki huzur içinde ayrılabilirsin bu dünyadan. Babam tabii komada. Hiç dedim merak etme. Her şey dedim yolunda. Torunların var artık. Sen dedim baba dünyadan huzur içinde ayrıl. Ve babam ben bunları dedikten yaklaşık bir 15-20 dakika sonra ben yanından ayrılmıştım. Babam bu dünyadan ayrıldı arkadaşlar. Vefat etti. Arkadaşlar bu benim Tayvan'da yazmış olduğum Çince kitap. İsmi de Liza Tuğurçi Diao Xinghan. Türkçe'ye çevirirsek Türkiye'den gelen davetiye. Ben bu kitapta Türkiye'yi anlattım arkadaşlar. Toplamda Tayvan'da 6 tane Çince kitap yazdım. Türkiye'de 2 tane kitap yazdım. En son yazdığım kitap Çin Modern Tarihi İmparatorluktan Cumhuriyete Mayıs ayında Türkiye'de piyasaya çıktı. Tayvan'a gelişim, buradaki mücadelem ve 2002 senesinde Çince öğrenmeye karar vermem benim hayatımdaki belki de en büyük adımlarmış. Şimdi geri baktığım zaman o $1000'la buraya gelen çocuk şu anda Tayvan'ın en ünlü isimlerinden bir tanesi. Hala yine aynı sektörde, eğlence sektöründe çalışıyorum. Artık Tayvan'da o zamanlar hani ilk başladığım zamanlarda tanıyan insan sayısı %10'lar, %15 ise şu anda %95'i Tayvan'ın beni tanıyor. Çevre ülkelerde Singapur, Malezya, Hong Kong, bazen kıta Çin taraflarında da beni tanıyanlar var. Çünkü televizyon programı yaptığım dönemde programlar oralarda da yayınlandı. 400 bölümden fazla program sundum. Tayvan'ın birçok ünlü yıldızıyla bir arada şovlar yaptım. Ödül aldığım o tören var ya, o ödülde 2 kez jüri oldum. Sahneye çıktım, ödül verdim. Ve birçok yani aklıma gelmeyecek birçok ünlü firmanın, uluslararası firmanın Tayvan'daki reklam yüzleri oldum. Ve bu şekilde hayatımı kazandım. Evimi aldım, arabamı aldım. 2 tane çocuk büyütüyorum. 2 tane kızım var. Birisi Ekim, birisi İnci. İkisi de Türkçeyi çok iyi biliyorlar. Onlara Türk kültürünü aşılamaya çalışıyorum. Yani o genç adam ister istemez yaşı biraz büyüdü ama o enerjim hiçbir zaman için soğumadı. Eşim bana sağ olsun her zaman için yardımcı oluyor. Şu anda biraz da sosyal medyanın etkisiyle artık sosyal medyada da içerikler üretiyorum. Şu anda Tayvan'ın ünlü tapınaklarından bir tanesindeyim. Yine meraklı gözlerle etrafı gözlemliyorum. Tayvan'da bir parktayım. Çok keyifli bir an yaşadığım için sizlerle de bu anı ve bu mutluluğu paylaşmak istedim. Türkiye'den havlu getirdik, satıyoruz. Bal getirdik, sattık. Maden suyu getirdik. Hep böyle ünlü markaları buraya getirdik, sattık. Kendi markamız olan İnci gül sularını Tayvan'da satıyoruz. Bir taraftan da Tayvan'dan Türkiye'ye turist götürmeye başladım. O da Tayvanlı bir seyahat ajantasıyla işbirliği yaptım. Son gün benim memleketim Tekirdağ'a geliyorlar. Tekirdağ'da onları ben gezdiriyorum. Tabii ki yanımızda kokatlı rehber arkadaşlarımız oluyor ama onlar beni gördükleri zaman o tura benim de katılmam, onların yanında olmam onları mutlu ediyor. Anlayacağınız ben Tayvanlıların hayatındaki bir Türk'üm, ünlü bir Türk'üm. Onlara ülkemi tanıtmak, o kullara gittiğim zaman, insanların karşısına çıktığım zaman yapmış olduğum söyleşilerde ülkem hakkında güzel şeyler anlatmak. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Allah kısmet ederse ömrümün sonuna kadar, enerjimin sonuna kadar hem yapmış olduğum işlere devam edeceğim, şovlara devam edeceğim, ticarete devam edeceğim, turizme devam edeceğim, yeni ürünler getireceğiz, yeni kitaplar yazacağım. Hiç durmayacağım, çalışabildiğim kadar çalışacağım. Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Lütfen bu cümledeki insanlar olmaya çalışın. Ve gittiğiniz her yerde ülkemizi, bayrağımızı çok güzel temsil edin. Ben buna örnek olabildiysem ne mutlu bana. Daha büyük başarılar sizlerle olsun.